dokunuyor. Gölge kaldırıma düşüyor. Asfalt sıcak, hava titriyor. Kalabalıkta kayboluyorum. Işıklar gözüme vuruyor. Reklam panoları konuşuyor. Adımlar hızla yarışıyor. Kimse durmuyor. Kimse bakmıyor. Bu şehir hep ayakta. Gece gündüz aynı anda. Yabancısı olsam da ritmi kalbime karışıyor. Ve New York'taki ilk sabahımız şu anda küçük İtalya dedikleri o sokaktan yürüyoruz. Katz'a gideceğiz. Öğleden sonra falan çok fazla sıra, kuyruk oluyor. Bakın burası Küçük İtalya dedikleri bir mahalle aslında. Birbirini kesen caddeler. Kült bir film olan Baba serisinin aslında seri olan ikinci filmi bildiğim kadarıyla özellikle Robert De Niro'nun Don Corleone'nin gençliğini oynadığı sahnelerin bazıları bu mahallede, bu sokaklarda çekilmiş. Şimdi kafayı kırarsak bakarız da. Biz şu anda İtalyan sokağının tam ortalarında gibi bir yerdeyiz. Katz için yürüyüş mesafemiz aslında kaldığımız yerden çok çok kısaydı. Chinatown'da kalıyoruz. Orada küçük bir tane ev bulduk. Sürekli iptaller vesaire birçok aksaklık yaşadık ama şu an kaldığımız yerden çok memnunuz. Özellikle lokasyon açısından çok çok iyi. Evet, şimdi en çok merak ettiğim yerlerden bir tanesi Katz'a geldik. Katz'ta bu tütsülenmiş olanı, bu da normali. İçine isterseniz peynir falan koyabiliyorsunuz ama ben etin tadını direkt almak istediğim için peynir vesaire ekletmedik. Evet, bir Bir de pastrami. biri aldık. Bir tane normal turşu, bu turşu değil galiba. Normal şey, bu turşusu. Ki ben turşuyu çok severim, Kardelen hiç sevmez. Etler çok güzel bu arada. Önden tattırdılar. Bira falan ne kadardı Kemal'im? Bakmadım. Yani 5-6 dolar bir şeydir. Tamam, yani sandviçlerde $60 gibi bir şey tuttu. İkisi 60 dolar. İkisi. Yani şuraya bir 60 dolar. Totalde 60 dolar, 60-65 dolar Ya ödeyeceğiz. aslında biz normalde bir tane alır yarım yarım yeriz diye düşündük. Çünkü çok büyük aslında. Evet, şimdi bu tütsülenmemiş olan. İçinde gerçekten çok fazla et var. Bize et ikram ettiler bu arada. Gerçekten hayatımda yediğim en iyi et. İğneada'daki oğlak çevirmeydi. İkinci olarak da bunu diyebilirim. Çok güzel. Evet, şimdi sandviçlerimizi yedik. 10 üzerinden 15 veririm. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten çok çok büyük. Yani 2 kişi gelirseniz eğer bir gün gelip bir tanesini, başka bir gün gelip ikincisini yiyebilirsiniz. Bir de sanki kahvaltı için birazcık fazla ağır oldu. Ama herhalde akşama kadar bir daha hiçbir şey yiyemeyiz diye düşünüyorum. Mesai biter, yol bizi bekler. Her seyahat yepyeni düşler. Kahveni iç, toparlan valize.
Her yıl Metropolitan Müzesi'ne bağış için düzenlenen Met Gala geçtiğimiz hafta yapılmıştı. Bu yılki tema bildiğim kadarıyla 1800'ler siyah erkek modasıydı. Şu anda bulunduğumuz süreli sergiye öykünen veya ona göndermede bulunan kıyafetlerle katıldı Amerika'nın Hollywood'un ünlüleri. İşte Louis Vuitton ya da nasıl okunuyorsa Louis Vuitton, Met Gala'nın temasını oluşturan sergisini devam ettiriyor. Gerçek bir moda cahili olarak bu konuda söyleyebileceklerim bu kadar. Kaldırım taşları cıva gibi akıyor. Tuğla duvarlar buğulanıp soluyor. Aşina sesler, suya düşen heceler. Hatıralar, lavanta rengi geceler. Ve New York'ta ikinci sabahımız. Aslında üçüncü sabahımız ama ilk gün full yola gitti. Özellikle pasaport sırasından kaynaklı yola gitti. Yoksa o kadar da geç gelmemiştik aslında. Şimdi Bence geçeriz. yine sabahın köründe kalktık. Gezmeye başladık. Star ve Utku hala uyuyorlar. Bizim bu gezme hevesimiz. Dün 2,5 saat aralıksız onları yürüttüm diye bir miktar mutsuz oldular. Ama beni durdurmasanız ben daha yürürdüm. Yarım saat diye başladığı yola, ya yol üzerinde birkaç yer var işte Empire State binası vesaire, onları da görürüz dedi. Yol üzeri dediği yarım saatlik yolu 2,5 saate çıkarınca evet, yol üzerinde onları da görebiliyormuşuz. Ama çok güzel yerler gördük. Yani gezilecek yerlerin %90'ını gördük. Evet, ona bir Hayatımda kaç itirazım kere yok. New York'ta yürüyeceğim yani. Yine de hayatımda kaç defa daha 2,5 saat aç susuz gezmem gerek. Aa, Katz'ta yediğimiz sandviç o kadar doyurdu ki bizi, yalnız çok kötü rüzgar esti, uçtum yani. O kadar çok doyurdu ki bizi, akşama kadar acıkmadık. Hatta akşam da diğerleri acıkmamış aslında. Ben acıkmıştım sadece, ben çok yemek yiyen biriyim. Evet Kemal'im, şu an nereye gidiyoruz? Şu anda benim çocukluğumda en sevdiğim filmlerden biri olan Hayalet Avcıları'nın, izleyenler bilir, o itfaiye istasyonuna gidiyoruz. Ghostbusters Headquarters diye geçiyor burada haritalarda. Zaten itfaiye değildi onlar, malum. Hayalet avcılarıydı. Ama eski bir itfaiye istasyonunu satın almış ve buraya çevirmişlerdi ki geldik. Kapanlı kapı şansımıza 30 saniye önce geleydik iyiydi. Burası şu anda hali açılıp kapanıyor. Mükemmel. İçeride gerçekten de bir itfaiye aracı var. Ve anladığım kadarıyla burası hali hazırda da bir itfaiye merkezi olarak kullanılıyor. Ve tabii ki filmden kaynaklı tarihi önemi nedeniyle burada Hayalet Avcıları'nın çok bildiğimiz logosu var. Küçük çocuklar değil, onların anne babaları için daha nostaljik bir gezi olsa gerek. Ya hakikaten itfaiyeci olsan New York'ta bu binada çalışmak çok keyifli, çok ayrıcalıklı olurdu. Bir nevi süperstar muamelesi görüyorsunuz. İnsanlar belki de rahatsız edicidir, bilemiyorum. Manhattan Adası'nın bu yakası Hudson Nehri'ne bakıyor. Hudson Nehri, Sully filmini izlediyseniz zamanında bir arıza yaşayan yolcu uçağını acil inişle bu nehre indiriyor. Sully soyadı o kaptanın. Küçük sıyrıklar dışında koca yolcu uçağındaki kimse yaralanmıyor. İşte burası Hudson Nehri. Amerika kıtasında genel anlamda kanyonlar, nehirler, çöller, her şey büyük ölçekli. Binaları da, insanların yaptığı birçok yapı da büyük ölçekli. Bu neredeyse, yani bazı noktaları en azından, İstanbul Boğazı genişliğinde bir nehir. Biraz önce gördüğünüz heykel Arkadaşlığın Kolları isminde. Burada da hayvanlar aleminin oluşturduğu bir dost meclisi masası var. Çok da güzel, 2 tane de tabureyi boş bırakmışlar. Gelip burada fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Burası hemen 11 Eylül saldırılarının gerçekleştiği o noktanın yanında yer alıyor.
11 Eylül 2001'de İkiz Kulelere yapılan saldırının gerçekleştiği noktadayız. Bugün o kulelerin yerinde gördüğünüz bu tek kule yükseliyor. Eskisinden de çok daha yüksek bir bina. O iki kuleden birinin muhtemelen oturduğu temelde ise hayatını kaybeden 2000'in üzerindeki insan için oluşturulmuş bu anıt var. Floresan güneş, sabahım yok. Bu cam kule, ruhumu koydum. Fikirler benim, alkışlar yalan. Sahnede bir gölge, adım yok. Evet, havalı çocuktun lan sen öyle. Şimdi Russ and Daughters, buranın iyi bir bagelcısı. Bagel ne derseniz bir çeşit aslında açma hamuru bence. Avrupalı göçmen Yahudilerin Amerika'ya getirdiği bir lezzet. Burası sıra mı bekliyor? Burada ticket alıyoruz ilk içeride. Utku bütün süreçlere hakim olduğu için şimdi gidecek gelecek, ben de sırayı tutuyorum. Tamam o olur, o fark etmez. Yanlış tarafa gidiyorlar ama. Şu anda sıra 570'de. Tamam, öyle değil. 590'dayız. Tamam, 20 kişi. Sıra geliyor, sonra içeriden alıyorsun. Güzel sistem var buranın. 45 dakika bekledikten sonrasında bagel'larımıza kavuştuk. Bir tanesi yumurta salatalı Ve krem peynirli. ve krem peynirli. Diğeri de somonlu, tütsülenmiş somonlu. Bu tütsülenmiş somonlu olan bayağı tavsiye ediliyor. Önce yumurtalıyı deneyeceğiz. İkiye bölerek veriyorlar zaten. Yarım yarım yiyeceğiz. Bunlar için toplamda ne kadar ödedik? 35 dolar. 35 dolar. Şöyle bir gariplik var. Sadece içine yumurta salatası koydurdum. Staralardan farklı olarak. Yumurta salatası için 10 dolar fazla ödedim. Bunu da anlamadım. 5 dolar mesela. Yani biz içine Evet, koyduğumuz için... mesela şu keçi peynirli olan 5 dolar sadece. Ama biz içine bir tek yumurta salatası koydurunca 15 dolar oldu. Yani- Bilsem ben ne kadar olabilir ki dedim ben de ya. Bagel'dan çıktık. Kesinlikle ve kesinlikle denemelisiniz. Ama hala listemin başında Katz var. Katz birinci sıram, ikinci sıram da bu. Bu arada evet 10 dolar bir yumurta salatası için fazla. Belki de yanlış aldılar, o da olabilir. Çünkü bir türlü mantıklı gelemiyor. Ama yumurta salatalı gerçekten çok güzeldi. Onda da keçi peyniri varmış ama yumurta salatasının o içinde ne koydularsa artık o keçi peyniri tadını vermedi. Ki Kemal de direkt şey dedi, onda da keçi peyniri vardı. Başta söyleseydim asla yemeyeceğini bildiğim için söylemedim bile dedi. Ben anlamadım bile içinde keçi peyniri olduğunu. Ben 10 üzerinden 9 veririm net. Ben de 9 diyorum. Ekmeğin birazcık sert oluşundan sadece Evet, bir puan. bir puan oradan. Evet, ekmek bir tık Ama sert. mekan bayağı ikonik bir mekan. Tavsiye ediyorum. Evet. Yani buraya geldiğiniz zaman başka iyi yerler de varmış ama en bilineni, belki de en eskisi burası. Yine bakarsınız siz de. Hayat akar biz koşarız peşinde. Şimdi New York'a gelip de hamburger yememek olmazdı. İnternetten baktığımızda en çok tavsiye edilen mekanların başında bu Hamburger Amerika geliyordu. Evet, şimdi Hamburger Amerika'ya geldik. Tabii ki de Amerika'nın en iyi hamburgercisi değil. Ama yine gidilmesi gereken yerler arasında. Şimdi ilk defa deneyeceğiz aslında biz de. Double boy aldık hamburgerleri. 38 dolar ödedik. Limonata da aldık. Kahve de aldık. İki hamburgerimiz, bir de patates kızartmamız var şu anda. Smash burger yapıyorlar. İki çeşit hamburgerleri var. Biri soğanlı, biri de normal smash burger. Şimdi de deneyelim dedik. Ekmeğini aşırı beğendim. Köftesi de bence gayet güzel, geçerli. Birazcık fazla sıcak ya. Bu da karamelize soğan var galiba burada.
Bu gerçekten çok güzel. Ben bunu aşırı beğendim. Karamelize soğan olan içindeki bu kesinlikle süper. Patatesi de gayet lezzetli bu arada. Yani ağam şu an bir patates olmamakla beraber gayet güzel bir patates. New York'ta Çin Mahallesi'nde kaldığımızı söylemiştik. Hemen bizim sokağımızın iki paralel üzeri Çin Mahallesi'nin kalbi. Biz de biraz geç keşfettik açıkçası bu sokağı. Ya gerçek bir keşmekeş var ama bir yandan da eğlenceli. Şimdi havada tam kararmadı ama bu tabelalar yandığı, ışıklar etkisini gösterdiği zaman çok daha eğlenceli gözüküyordur. Çekmeye de çalışırız karanlık halini. Girişte oldukça belli ki meşhur olan güzel bir noodle'cı ve Çin mantısı satan dükkan vardı. Belki fırsat bulursak orayı da deneyeceğiz. Evet, Çin Mahallesi'nin görece daha böyle havalı yeri burasıymış. Biraz şurada bir ördek yemez miyiz ya? New York'taki 3. sabahımız. Öncelikle Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ne gidiyoruz. Oradan da Özgürlük heykeline gideceğiz. Ulaşım açısından da en hızlısı metro çünkü müthiş bir trafik var. Metro fiyatları gayet uygun. 2.30 falan basıyor zaten her yöne. Evet Kemal'im, şu anda ne yapıyorsun? Şu anda Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nin uzay salonundayız diyebilirim. Ayda olsaydım kaç kilo olurdum? 28 kilo çekermişim ayda. Sen Tabii. mesela gel bir deneyelim. Muhtemelen 14 kilo Ben kendini şu an çekersin. yokum herhalde. Gel. Ekipmanların da üzerinde, onların da ağırlığı Evet, var 25 tabii. kilodan az çekermişim ayda. 3'te 1'i zaten gibi. Sen de yani 1 kilo da öyle düşmemiz lazım. Aslında 16 kilo falan gelirmişsin. Gerçekten muhteşem bir yer. 45 dakika falan oldu, hala birinci odayı bitiremedik. Evet Kemal Bey, sizleri dinliyoruz. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nin bizim için de genel anlamda da en fazla dikkat çeken bölümündeyiz. Dinozor salonundayız. Arkamda gördüğünüz T-Rex iskeleti tamamen gerçek ve burada hikayesi de anlatılıyor. En azından yeniden nasıl monte edildiğini anlatmışlar. İlk defa 1914-15'te bu monte ediliyor ve tabii ki kemikleri parça parça buluyorlar. Sonra kendileri hayvanın bir şeklini veriyorlar. 1914-15'teki formundan sonra 92'den 94'e kadar, 1992'den 94'e kadar devam eden bir çalışmayla şu anda gördüğünüz duruş verilmiş. Burada da zaten o çalışmaların time lapse, yani 2 yıl boyunca aralıklı fotoğraflar çekilerek oluşturulan videosu var. Burada gördüğünüz, bu salonda gördüğünüz her kemik, her bir kemik parçası gerçek. İçerideki beyefendi Diriliş Ertuğrul izliyor. Ya da öyle bir şeydi. Türk dizisi izliyor da galiba Diriliş Ertuğrul gibi bir şeydi. Senin mikrofonun kapalı şu anda. Yo, açık. Tadı nasıl? Güzel, gayet sosisli. Sosisler 2-2,5 dolar. Oldukça ucuz. Kullandıkları sosis bizimkine en yakın olan. Avrupa'da bu tip sosis yok ki bence onların sosisi daha güzel ama bu bizim bildiğimiz büfe sosisi. Bildiğiniz sandviç ekmeği bizdeki gibi. Biz belli ki bunları Amerika'dan almışız, Avrupa'dan almamışız.
Evet, şimdi Özgürlük heykelindeyiz. Özgürlük heykeli en başında bakır yapılmış. Fakat sonra 30 yıl içerisinde havadan kaynaklı oksitlenmeden dolayı yeşil rengini almış. Kulenin içine girebilmek için normal biletten 30 sent kadar falan fazla bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ama taça girmek için rezervasyon yapmanız gerekiyormuş. Biz taça çıkamadık mesela. Sadece kuleye çıkabildik. Ama yine de güzeldi. Bize kalırsa sabah böyle 9 gibi gelmiş olsaydık, bu etkinliği erken saatte başlatsaydık daha iyi olurdu. Çünkü açıkçası tüm günümüzü yedi. Çok uzun süre bir feribot sırası bekledik. Yani feribot 15 dakikada geliyor aslında ama o feribot sırasını beklemek çok büyük vaktimizi aldı. Evet, şimdi Utku Estara'nın bulduğu bir tatlıcıdayız. Dominik Hansen. Dominik Ansel. 500 kere adını sordum. Artık illallah ederek cevap veriyorlar. Bu tatlının adı Kronat. Kruvasan ve donat karışımı bir tatlı. Bunu da Kemal seçmiş ama bu nedir Kemal öteki? BKA mıydı? Ha pardon, evet. DKA pardon. İmza tatlısıymış. Dominik Alsel miydi? Neydi? Ansel. Ben kendisine Dominik Hansen demeye karar verdim. Bence Hansen soyadı bütün modacı, aynı zamanda şefler, zenginler için uygun bir soyad. İnanıyorum ki kendisi de soyadı Hansen olsun isterdi. İçlerini bir gösterir misin tatlıların? Şimdi bu donatla İçi gayet kruvasanın güzel. uyarlamasıymış. Evet, çok güzel gözüküyor içi. O yüzden de adı Bunun içi Kronat. sade herhalde. Bu da hafif bir kreması var yine. İmza tatlısını denedi ilk önce. 10 üzerinden 7. ötekini dene bakalım. Güzel bir çilek reçeli var. Bildiğiniz marmelat var bunda. Buna kaç verirsin 10 üzerinden? Evet, yani krema vardı zaten. Çilek dolgusu da aslında bir marmelat bence. Yani çilek reçeli gibi bir şey. Bu da 7,5'tan 8 alsın. Bu şehir hep ayakta, gece gündüz aynı anda. Yabancısı olsam da ritmi kalbime karışıyor. Bu şehir hep ayakta, gece gündüz aynı anda. Evet, New York'ta soğuk bir sabah. Bobby's'e geldik bugün. Muhteşem pankekleri var. Tam bir Amerikan kahvaltısı. Böyle çok güzel sosisli, bacon'la ya da tatlı pankekleri de çok güzeldi. Toplamda $142 ödedik. En büyük porsiyonlu tabaklarından birer tane aldık. Daha sonra 3 kahve içtik, bir portakal suyu. Gayet iyi aslında, yani böyle kat ayarında bir hesap ödemiş olduk. Şu anda New York'ta yediğim en iyi şeyler listesini şöyle yapabilirim. Pekin ördeği birinci sırada. Evet, Chinatown'dayız. Pekin ördeği yiyeceğiz. Bir de sebzeli Çin mantısı yiyeceğiz. Sürekli güzel bir şeyler geliyor ya. Şuraya da bir şey geldi. Ballı mallı bir şey geldi ya. General TSO. Noodle şey geldi arkadaşlar. Dumplings geldi. Siz de saçmalıyorsunuz yemin ediyorum ya. Şurada dumplings mi sosu? Evet. Soya sos. Thank you. Ördeğimiz de geldi. Alright. Ördeğimizi kestirmeye yolladık. Oda lavaşlarımız. Buharda pişmiş. Dışı kaplaması bayağı çıtır çıtır olmuş, dış kısmı. Bayağı da büyük bir Pekin ördeği. O kısımda ziyan oldu galiba ya. Şöyle şuradan alıyorum. Kimseleri üzmeyecek. Minnak bir parçayla başlıyorum. Tamam, sen bir tane eksik yiyeceksin. Şuradan da birazcık yanına sos alacağım ama hem soslu hem sossuz yiyeceğim. Şöyle şu tarafına sos dökeyim. Çok güzel. Şu soslu tarafından da ye. Çok güzel bir av eti gibi. Ve puanla. Rahat 9 veririm ya. Mantı. Mantıya da 7-8 veririm.
Ufku sen kaç verirsin ördeğe? Daha yemedim. Daha hemen yemedin. atıyorum. Sen yedin mi Stoş'um? Yedim. Kaç puan verirsin? Yani ben şu an 10 puan veriyorum Bence ördeğe. 10 puan çok lezzetli. Aa, 118 dolar yemek, 10 dolar vergi, 21 dolar da ekstra bahşiş, toplamda 150 dolar. o halde buraya puanımız 10 üzerinden 100. İkinci sırada kesinlikle ve kesinlik Katz, 3 Bubby's, 4 somonlu bagel. New York'taki 5. günümüz. Yarın sabahtan Miami'ye geçiyoruz. Son günümüze bıraktığımız etkinliklerden biri Central Park gezisiydi. Şansımıza hava bugün güzel gerçekten de. Şimdi burada birkaç saat vakit geçireceğiz. Gittik soğuk içeceklerimizi aldık. Güneşi gören New Yorklular da çimlere serilmiş. Central Park'ın içinde bisiklet sürmek yasak ama bu bisikletli taşıyıcıları kiralayabiliyorsunuz. Biz yürümek istiyoruz zaten. Biraz önceki cümlelerimi geri alıyorum. Central Park'ın içinde bisiklet binmek yasak değil. Galiba belli bölgelerde no riding yazdıklarına göre belli yollarda süremiyorsunuz. Central Park'ta kimse no riding yazısını tınlamıyor arkadaşlar. Kafanıza göre takılabilirsiniz. Herkes bir telaş içerisinde ve hayatlar burada fazlasıyla sahte. Yani Instagram'da mükemmel bir hayat gözüküyor ama yani inan bana şehirde berbat bir yaşam var. Yani benim düşüncelerim bunlar. Diyorum biraz enteresan oldu ama geç başladık. Şimdi Central Park'ta yürürken böyle bir tablo tezgahına, sergisine denk geldik. Kendi aramızda konuşuyorduk, aa güzelmiş vesaire diye. Arkadaş da biraz dinledi hatta bizi. Bakalım ne diyecekler diye. Sonra ses verdi, anladık ki kendisi burada yaşayan bir Türk. Önce ismini öğrenebilir miyiz? Merhaba, benim ismim Egemen. Egemen. Biz biraz önce konuştuk ama 4 yıl önce burada Evet, 4 yıl ilk önce kez buraya gelmişsin. geldim. Ve eğitim için gelmiştin, doğru mu? Evet, yani İngilizce dil eğitimi almaya geldim. Aslında tarih öğretmeniyim. Okulumu bitirdim ve bitirdiğim gibi buraya geldim. Yani Türkiye'den buraya gelme motivasyonun neydi? Yani gelme motivasyonunu karşıladı mı en azından Yani burası? şöyle söyleyebilirim, tamamıyla gelme motivasyonum para üzerineydi, maddisel yönde ve maddisel yönde beni fazlasıyla karşıladı. Ama hayat şartları olarak kesinlikle karşılamadı. Çünkü her zaman kendi ülkemin hasretini çekiyorum her an her saniye. Bunu çok rahat olarak söyleyebilirim. Ama buranın da artıları var. Lakin kıyaslama yapacak olursam kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'yi tercih ederim. Şimdi diyecek ki insanlar niye dönmüyorsun o zaman? Açık açık söylüyorum. Para için buradayım. Belirli bir hedefim var ve o hedefe ulaşmadan geri dönmek gibi bir düşüncem yok. Ne zaman o hedefe ulaşırım o zaman geri dönerim. Ve burada herhalde en ayırt edici şey akıcı bir şekilde, yani burada yerellerle herhangi bir iletişim sıkıntısı yaşamayacak kadar İngilizce bilmek. Evet, kesinlikle. O zaman Amerika hala herhalde böyle çok zengin olmak için olmasa da hayatını belli bir standartta sürdürmek için Evet. hala bir fırsatlar ülkesi galiba. Görece. Yani diyebilirim en zor kısım iş bulabilmek. Çünkü Evet. kaçak olarak gelirseniz iş konusunda çok büyük problemler Ve yaşayacaksınız. sömürülüyorsunuz da. Evet, kesinlikle bulamayacaksınız zaten. Belki paranızı alamayacaksınız. Birçok problemle karşı karşıya kalacaksınız. Ama yasal yollarla gelmek birçok konuda size avantaj sağlayacak. Amerika'nın tek bir artısı burada güzel gelir elde edip çok fazla para harcıyorsunuz. Avrupa ile arasındaki tek fark bu. Evet. Yani birikim anlamında daha iyi para biriktirebilirsiniz. Ama Avrupa'da durumlar öyle değil. Avrupa'da az kazanıp az harcıyorsunuz, birikiminiz az kalıyor. Burada çok kazanıp çok harcıyorsunuz, birikiminiz daha fazla oluyor. Arada çok ince bir fark var. Onun haricinde pizza konusuna geri dönecek olursam, dediğim gibi New York pizzası kendine özgü bir pizza. Chicago, Detroit birçok farklı eyalette birçok farklı pizza türleri var.
Ama New York'un en güzel yanlarından biri dünya mutfağına sahip olması. Herhangi bir yemek aramak isterseniz, bulmak isterseniz bulabilirsiniz. Mesela çok enteresan bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Ben her öğlen yemeğimi bir Türk aşçıdan alıyorum. Kendisi delivery atıyor burada herkese. Central Park içerisinde çalışan herkese. Fiyatları da gayet uygun. Evinde yapıyor. Belirli bir adet getiriyor. Bir WhatsApp grubu var ve orada satışını gerçekleştiriyor gibi basit fikirler de mevcut. Çok Ve mantıklı yaratıcı. gerçekten. Keyifliymiş bu. Evet. Peki böyle New York'a geldiğinde biz de mesela ilk kez gelenlerin için Empire State binasını görelim diyoruz. Özgürlük anıtını görelim diyoruz. İşte Times Meydanı'na bir gidelim diyoruz Evet. haliyle. Central Park'a gideriz. Böyle hani sen burada yaşıyorsun, 4 Evet. yıl oldu. Ya çok turistik değil ama hani burada yaşayanlar da keyif alıyor orada vakit geçirmekten diyebileceğim böyle bir lokasyon, bir mekan. Şöyle, yemek üzerinden devam edeceğim. Hibachi'yi çok önerebilirim. Hibachi. Evet, Japon restoranı, Japon kültürü ve dediğim gibi New York'ta her şeyi bulabilirsiniz. Mesela bunu pek çok insan bilmez. Siz Çin mahallesinde yaşadığınızda, Evet. orada kaldığınızı söylediniz ama mesela Upper West'te çok güzel hibachi restoranları var. Önünüzde yemekler yapıyorlar. Korean barbeküler vesaire. Bunları kesinlikle insanların burada deneyimlemesi gerektiğini düşünüyorum. Güzel şeyler çünkü. Central Park'ı kesinlikle gezin. Metropolitan, ben tarih öğretmenim, söylediğim gibi beni çok fazla cezbetmedi ama Nature of History Evet. Biz harikaydı. ikisine gittik. Biz de açıkçası ya Met de güzeldi evet her şeye rağmen ama diğeri çok eğlenceli Ya ama da aynı Met, zamanda da gerçekten de çok güzeldi. lafınızı böldüm. Çok Belki güzeldi. de Met hani daha çok bizim kültürümüzü yansıtıyordu. Daha böyle Bizans, Yunan Evet. eserleri orada diye belki beni cezbetmedi. Doğru. Bundan dolayı da olabilir. Nature of History'de her şey var. Ya, gece hayatına birazcık değineyim Evet. isterseniz. Lower East Side bölgesi. Brooklyn Kats'ın arka tarafı. sokakları. Ha, Kats'ın arka Kats'ın sokak. direkt arka sokakları. Birçok güzel rooftop'a ve mekana ev sahipliği yapıyor. Kesinlikle öneririm gitmenizi. Onun haricinde düşünüyorum. Brooklyn tarafında kulüpler var dediler. Biz gitmedik ama iyidir. Williamsburg'a gitmeniz Ha, gerekiyor. Williamsburg. Williamsburg oranın Manhattan'ı diyebilirim. Brooklyn'in Manhattan'ı Williamsburg çevresi oluyor. Williamsburg'da gerçekten çok güzel yerler var. Manzara Manhattan manzarası olduğundan tabii. dolayı belki de insanlara Oradan buraya bakmak daha güzel kesinlikle tabii. hoş geliyor olabilir. Düşünüyorum. Şöyle bir şey önerebilirim. Kimsenin bilmeyeceği. Queens'te Astoria bölgesi var ve Yunan-Türk nüfusunun Ha, evet. yoğun yaşadığı bir yer. Güzel Yunan ve Türk yemeklerine çok rahat ve uygun fiyata orada ulaşabilirsiniz. Manhattan'da ödediğinizin belki yarısı kadar bir fiyat farkından bahsediyorum. Onun haricinde önerebileceğim gizli bilgiler şimdilik aklıma gelmiyor. Süper. Bence çok güzel oldu. Evet, Çok teşekkür ederiz. gerçekten. Rica ederim. New York'ta merkez tren istasyonundayız. Burası 1900'lerin başında yapılmış. Ve bence New York'un en ikonik, gerçek anlamda tarihi yapılarından biri. Gerçekten de güzel bir istasyon. Chelsea Market'teyiz. Yani ucundan yakalamaya çalışıyoruz desek daha Evet, doğru olur. son dakikalara kaldı. Aslında birazcık benim uyuşukluğumdan kaynaklı son dakikalara kaldı. Ama koşarak içeriye gidip taco diyeceğiz. Burada bir takocu varmış, iyiymiş. Birçok dükkan kapanmış, saat 9'a geliyor. Neyse ki canım Meksikalılar çalışmaya devam ediyor. Ve önünde de gayet uzun bir sıra var. Burası Chelsea Market'in giriş katında yer alıyor. Zaten üst katlarda bir şey var mı yok mu ne yalan söyleyeyim daha bilmiyoruz. Son anda yetiştik. Şimdi takolarımızı aldık. Oldukça güzel gözüküyorlar. Bir de yan tarafta böyle küçük soslar vardı. Onları da almayı unutmayın. Stoşlar yemeye başladılar bile. Şimdi biz de yemek için sabırsızlanıyoruz. Ne kadar ödedik hepsine? 4 taco, 1 Sprite'a. 27-28 dolar. Bence gayet iyi. Yani Hadi Amerika başlayalım. böyle bir yer. Daha ucuz olmuyor. O kadar acıkmıştım ki yemem 2 dakika falan sürdü. Yani gerçekten güzel. Eğer New York'ta taco deneyecekseniz burayı kesinlikle tavsiye ederim. Birazcık fazla batmışım. Kesinlikle ve kesinlikle öneririm. Ve şimdi Times'a giriş yapıyoruz. Oldukça heyecanlı. Çok iyi ya. Aslında düşündüğünde sadece reklam panoları. Ama güzel. enteresan ya.
yabancısı olsam da ritmi kalbime karışıyor. Bu şehir hep ayakta, gece gündüz aynı anda. Yabancısı olsam da ritmi kalbime Ünlü Times Meydanı, bakın şöyle bir geniş bir caddenin şurada Spotify reklamıyla ikiye ayrıldığı alana, noktaya kadar olan yer. Gerçekten de çok kaliteli ekranlarla, devasa reklam panolarıyla ışıklandırılmış. Gece özellikle bu haliyle çok dikkat çekici görünen ama düşündüğünüzde hiçbir esprisi de olmayan bunun dışında aldım da o yüzden. bir yer. Ama keyifli görünüyor. Yani burada olmak da keyifli. Bakın Şekil Bira şu anda Kardelen'in fotoğraflarını çekme görevi kız kardeşime geçmiş durumda. Ben de en azından etrafı gözlemleyebiliyorum. New York'taki son sabahımız, Brooklyn'deyiz. Saat 5 gibi havalimanına geçmemiz lazım. 7'de uçuşumuz var. Son ana kaldı Brooklyn. Bakalım hakkıyla gezebilecek miyiz? Kahve, Amerika'da içtiğimiz en iyi kahve olabilir. Oranın Amerikanosunu kesinlikle tavsiye ederim. Matcha çayı alacaktık buradan. Ama buradaki matcha çayları tuhaf bir şekilde çok pahalı. Ya Amerika'da şu anda kendi üretimleri olmayan her şey çok pahalı. Ama şey kötü oluyor yani, bir şeyi alıyorsun, bakıyorsun işte $10 iyi falan filan, bir anda vergisi bir geliyor, üf. Üf de değil aslında, işte $10, $11 oluyor. $5 oradan, $10 oradan derken farkında olmadan birazcık fazla açılmış oluyorsun. Biz bu arada şöyle bir şey yaptık burada. Termos alacaktım mesela. Termosu aramaktansa Amazon'dan sipariş verdim. Direkt case'ler oluyor. O case'lere sipariş verdik. Uber'le alakalı da şöyle bir şey var. Önden randevulu çağırırsanız birazcık daha ucuza geliyor. Bize 140-160 falan çıkartıyordu normalde havalimanı için. Ama 110'a bulduk önden 112 çağırdığımız evet. için. Brooklyn güzelmiş ya. Böyle bir şey havası var. Öyle Amerika'da, bizim kafamızdaki Amerika'ya daha yakın. Bu videoyu çekeceğim diye bizimkilerden oldukça geride kaldım. Ama Brooklyn'e aşık oldum. İşte hayalimdeki Amerika evleri. Burada herkesin köpüşleri var ve herkes son derece sıcakkanlı aslında. Genel olarak sohbet eden, iltifat eden falan tipler. New York'ta tek yaşanacak yer burası. Brooklyn değil mi? Aynen. Evet, Brooklyn çok iyiymiş ya. Çok elit ya. Bak ne bir Brooklyn dışarıda güzelmiş. ot kokusu duymadık. Ne bir şey. Çok aile var. Ha? Çok aile var. Ve bütün evler çok nizami, tertemiz. Evet. Evsiz yok dışarıda. Evet. Brooklyn daha güzelmiş. Şey olarak yani yaşama adına Brooklyn. Burada gezilecek çok fazla bir şey yoktur ama yani yaşama anlamında kalmak istesen buraya gelsen buraları kovalarım. Ortalarda hep halkın kullanabileceği barbeküler var. Herkes kafasına göre istediğini alıyor, pişiriyor. Evet. Yapıyorlar hep. Hem de herhangi bir ücret de ödemiyorsunuz yani. Minik bir plaj var ama tabii ki de buradan denize girilmiyordur diye düşünüyoruz. Ya ne güzel, alakasız yere bak bunları koymuşlar. Evet. Alakasız bir yere bunları koymuşlar. Ya mesela alırsın şurada bir güzel biranı. Ha, ama manzara açarsın güzel ya, o yüzden cipsini de. diyorum. Çok güzel basket sahası var. Yani Aa, adamlar evet. nehrin üzerindeki, burası bir eski liman. Pier yazıyor zaten. Hali hazırda da galiba buradan feribot kalkıyor karşı kıyıya. Seni Green Park'a başlıyor. Aa, çok güzel bak şu açı. Diğer Evet. köprüyle beraber. Evet, gerçekten çok güzel gözüküyor şu an. Şimdi Hatta şuradan bir fotoğrafı da hak mavi, ediyor ya arkada bu. mavi metal olan Manhattan Köprüsü. Buradaki bizim şu anda altına doğru yürüdüğümüz Brooklyn Köprüsü. Zaten Manhattan'la Brooklyn'i bağlayan iki tarihi köprü bunlar. Evet, tam köprülerin dibinde de tuvalet var arkadaşlar. Bu da böyle bir bilgi. Burada sürekli böyle her yerde bunları görebiliyorsunuz. Tadı çok da çirkin değil bu arada. Tuvaletlerin orada da yine böyle sandalyeler, masalar falan koymuşlar.
Az evvel de onu konuşuyorduk. Hakikaten bizde İstanbul'da böyle bir şey yapsalar ertesi güne bir tane sandalye bulamazsınız yani. Halk istediği gibi ister birasını alır, ister kahvesini alır, ister gelirken pizzasını alır, bu manzarada yemek yer. Birer tane dilim pizza alalım mı? Küçük Dilim bir pizza. pizzacı değilmiş. Ama zaten Ha, 4 evet, dilim birer çıktı. dilim, evet. Evet, birer dilim. Evet. Bu arada burası Manhattan'dan daha ucuz. Vergi dahil 20 dolar ödedik. Utku'dan hamuru çok iyi yorumu geldi. Kemal Bey, siz üstün damak zevkinizle Öyle mükemmel. Hayatımda yediğim en iyi pizza değil ama güzel. geçer not aldı herkesten. O yüzden burayı deneyebilirsiniz. Tam köprünün orada, az evvel çektiğimiz köprünün hemen ayağında Bak kalıyor. hayatım hemen sağ Metro tarafta da istasyonuna Grimaldi doğru. var. Zaten bizim bu Giulianas'ta Grimaldi'sin bir işletmesiymiş. Sıranın yarısı Grimaldi'nin önünde, yarısı Giuliana'nın önünde. Bu arada şimdi şey de düşündüm. Burası Manhattan'dan daha ucuz dedim ya. Manhattan'da porsiyonları büyük aslında. Ya çok fiyat farkı bu kadar Evet, yoktur. evet. Biraz daha gerilere gitmeniz lazım şehirde. Evet, Burası da evet. çok turistik bir lokasyon şu anda bulunduğumuz Geri yer. alıyorum az evvel söylediğim şeyi. Bu küçük bir pizza zaten 20 dolar ederdi. Burası bir şey galiba arkadaşlar. Aha. Herkes burada banko çekiliyor. Ha bu sokak. İstemeden bulduk. Manhattan Köprüsü. Ay enerjim çok yüksek. Canım New York ya.